arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kruvaze model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Yeleğimizin ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok şık, bebekler için en kullanışlı olan modellerden. Yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde oldu. Detaylarına birlikte bakalım. Yeleğimize yakadan başlayarak tek parça halinde örüp bitiriyoruz. Yeleğimin roba kısmını haroşa örgüyle ördüm. Ve alt kısmı da bu görmüş olduğunuz sade ve şık modelle tamamladım. Hem erkek bebekleriniz hem kız bebekleriniz için örebileceğiniz ortak bir model oldu. Dilediğiniz renklerle her iki cinsiyet için de hazırlayabilirsiniz. Yeleğimin ölçüleri 1-1,5 yaşa uygun. Hemen sizlerle ölçülerini paylaşayım. Yeleğimizin beden genişliği 28 santim ve yeleğimizin boyu da 34 santim. Bu yeleği daha küçük ölçüde, yani bir 0-1 yaşa uygun olacak şekilde örmek isteyenler aynı sayılarla aynı şekilde başlayarak roba kısmındaki artırmalarını 1 veya 2 sıra eksik olacak şekilde yapabilirler. Beden genişliği 25-26 santim civarında ve boyu da 32 santim civarında olarak yeleklerini 0-1 yaşa uygun olacak şekilde örebilirler. Yeleğim için 2 yumak Nako Elite Baby kullandım. Anti-peeling özellikle 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda bir bebek ipi. Aynı renk örmek isteyen arkadaşlar için renk kodu 4770. Yeleğimi 3,5 numara şişle ördüm ve 2 tane düğme ile de tamamladım. Düğmelerin bir tanesi şu kısımda gizli de kalmış oldu. Bu şekilde açarak, açık hali bu şekilde yeleğimizin. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunup bildirimleri açarak yeni videolarımdan, yeni modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Malzemelerimiz hazırsa hemen bu güzelliğin yapımına başlayalım. Yeleğimizi örmeye yaka kısmından başlayacağız. Yakam için şişime 49 ilmek attım. İlmeklerimi 2 diş haroşa örüp geldim. Yani 4 sıra haroşa örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve bu sırada roba kurulumuna başlayacağım. Örgümüz boyunca sıra başındaki 3 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 3 ilmeğimiz kenar patlarımız olarak devam edecek. Artırmalarımızı yaparken bu üçer ilmeklerin yanında birer ilmek artış yaparak ilerleyeceğiz. Ve bu modelimiz kruvaze olduğu için bu ilk sıramızda ön parçalarımız için sadece bir ilmek ayırarak başlayacağız. Roba kurulumu normalden biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi modelimiz kruveze olduğu için yakadan artarak, ön parçalar da yaka kısmından artarak ilerleyecek. Şimdi sıra başındaki 3 ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Yine bütün roba artırması boyunca haroşa örgüyle devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ben sıra başındaki ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek daha örüyorum. Bu şekilde ilk 3 ilmeğimi ördükten sonra yanında bir gizli artırma yapacağım. Gizli artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bir tane gizli artırmadan sonra ön parçam için bir ilmek örüyorum. Bu şekilde ön parçamı tamamlamış ve ilk ayrım yerine gelmiş oluyorum. Ayrım yerlerinde ortalarda ikişer ilmeklerimiz bulunacak. Şimdi bu iki ilmeğin her iki tarafından artışlar yaparak ilerleyeceğim. Yine bir tane, yani şu an 3 ilmek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek artış yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek artış yapıyorum. Ve ön parçayı ve ilk ayrım yerini tamamlamış oluyorum. Şimdi kol parçama ilerleyeceğim. Kol parçam için 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kolum için 7 ilmek ördükten sonra tekrar ayrım yerine geldim. Koldan arka parçaya geçiş kısmındaki ayrımdayım şu an. Yine bu önümüzdeki 2 ilmeğin her iki tarafından artışlar yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde gizli artırmalarımızı yapıyoruz. 1 ilmek arttırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek daha arttırıyorum ve arka parçaya geçmiş oluyorum. Yeleğimizin arka parçası için 19 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 ilmek ördükten sonra tekrar artış yerine geliyorum. Bir ilmek gizli artırma yapıyorum.
2 ilmek örüyorum. 1 ilmek daha artış yapıyorum ve tekrar ikinci kola gelmiş oluyorum. Önümdeki 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra 1 ilmek artış yapıyorum. 2 tane düz örüyorum ve tekrar bir artış daha yapmış oluyorum. Böylece ön parçama geçmeden önceki son artırma kısmını da tamamlamış oluyorum. Şişimde sonda 4 ilmeğim kaldı. Bu önümdeki 1 ilmeği örüyorum. 1 ilmek artış yapıyorum ve şişte kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayıp arka yüze geçiyoruz. Robamız boyunca arka yüzlerde herhangi bir farklı işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek ön yüzlere geçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki arka yüzleri artık beraber örmemize gerek yok. Arka parçamda bu artış yaptığım ilmekler dahil bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geliyorum. Artırmalarımızı sadece ön yüzlerde yapacağız. Arka parçaları herhangi bir farklı işlem olmadan haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Arka parçamı tamamlayıp tekrar ön yüze geldim. İkinci kez bu sırada artırma yapacağız. Dediğim gibi bundan sonra her ön yüzde böyle artırmalar yaparak ilerleyeceğiz. Sıra başındaki ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bu 3 ilmek bizim kenar patımız olacak. Hemen onun yanında bir gizli artırma yapıyoruz. Bu artırmamızdan sonra bir sonraki artırma kısmına kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. Yani önümüzde 1, 2, 3 ilmek. 3 ilmek örüyoruz ve şimdi sonraki artırma kısmına gelmiş olduk. Bu ilk sıralarda bu artış noktaları çok belirgin olmadığı için biraz sizi zorlayabilir. Dilerseniz bu kısımlara, her bir artırma kısmına şu ikişer ilmeklerin iki tarafına birer işaretleyici takarak ilerleyebilirsiniz. Biraz daha kolaylaştırmış olur sizin için. Şu şekilde arkadaşlar, şu an şurada gözüküyor ama biraz net değil henüz. Sıralarımız ilerledikçe ayrım yerleri netleşecek. Şimdi ne yaptık? 3 ilmek ördük, bir tane arttırdık. 3 ilmek daha ön parçamız için olan 3 ilmeğimizi ördük ve kolumuzdan önceki artırma kısmına geldik. Bu 2 ilmeğimiz, artırma noktasındaki 2 ilmeğimize gelince bir tane artırıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Bir tane daha artırıyoruz ve kol ilmeklerimize devam ediyoruz. Diğer artırma kısmına kadar olan kol ilmeklerimizi örüyoruz. Kol ilmeklerimiz ilk sırada 7 idi. Bu sırada 9 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördüm. Sonraki artırma kısmına geldim. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek daha artış yapıyorum ve arka parçama devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. İlk sıraya 19 ilmek ile başlamıştık arka parçaya. Önceki sırada birer ilmek arttığı için 21 ilmek bu sırada 21 ilmek olarak ördük ve tekrar artış kısmına geldik. Bir tane gizli artırma yapıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir artırma yapıyoruz. Böylece kol parçamıza gelmiş oluyoruz. Bu kolumuzda yine 9 ilmek olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek kolumuz için ördükten sonra son ayrım yerindeyiz. 1 ilmek artırıyoruz. 2 tane örüyoruz. 1 ilmek daha artış yapıyoruz ve ön parçamıza geçmiş oluyoruz. 3 ilmek ön parçamız için 3 ilmek örüyoruz. Bir tane artış yapıyoruz ve sonda kalan 3 ilmeğimizi kenar patı olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde ikinci artış sıramızı da tamamlamış oluyoruz ve arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sonraki sıramıza, ön yüzümüze geliyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Üçüncü artırma sıramız olacak. Sıra başındaki 3 ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmekten sonra hemen yanında bir artış yapıyoruz. Ve kenar kısmını, kenar patını tamamlayıp ön parçaya geçmiş olduk. Sonraki artış yapacağımız şu ilmeklerimize kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sırada artık önümüzde 5 ilmeğimiz var.
ön parçamız için. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra sonraki ayrım yerine artırma noktasına geliyorum. Bir tane artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha artırıyorum ve artırma noktasını tamamlayıp kol parçasına geçmiş oluyorum. Sonraki ayrım yerine kadar olan kol ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu defa 11 ilmek ördük kolumuz için ve sonraki artırma noktasına geldik. 1 ilmek artırıyoruz, 2 ilmek örüyoruz, 1 ilmek daha artırıyoruz ve kolumuzu da tamamlayıp arka parçaya geçmiş oluyoruz. Sonraki ayrım noktasına kadar arka ilmeklerimizi örüyoruz. Ve arka ilmeklerimizi tamamlayıp sonraki artırma kısmına geldik. Yine burada bir gizli artırma yapıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma daha yapıyoruz ve kol parçasına geçmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Diğer kolum için de 11 ilmek ördüm ve artırma noktasına geldim. 1 ilmek arttırıyorum, 2 ilmek örüyorum ve 1 ilmek daha arttırıyorum ve bu artırma kısmını tamamlayıp diğer ön parçaya geçmiş oluyorum. Sondaki şu 3 ilmeğim kalana kadar olan ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra her defasında sıra sonunda böyle yapacağız. Ön parçamızın ilmeklerini öreceğiz. Sonda 3 ilmeğimiz, kenar patımız kalana kadar. Sonda kenar patımız kaldığında yanında bir tane artış yapacağız ve 3 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda daima bu şekilde hareket ediyoruz. Sıra başında da aynı şekilde yapmıştık. 3 ilmek ördükten hemen sonra bir artış yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 3 ilmeğin önünde hemen bir artış yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Böylece robamızın başlangıcında 3 kere artışlarla ilerlemiş olduk. 3 sıra artış yapmış olduk birlikte. Bundan sonrası da aynı şekilde devam edecek. Arka yüzlerde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp geleceğiz. Ön yüzde gösterdiğim şekilde artışlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şu ayrılma noktaları birazcık daha netleşmeye başladı. Dediğim gibi sizler buralara birer ayraç işaretleyici takarak da ilerleyebilirsiniz. Daha net görmüş olursunuz. Şimdi robamız istediğimiz genişliğe gelene kadar örgümüzü bu şekilde örüp geliyoruz. Yeleğimin roba kısmını istediğim genişliğe gelene kadar örüp geldim arkadaşlar. İlk artıştan itibaren toplam 21 defa artış yaparak robamı tamamladım. Şu an örgümün arka yüzündeyim, sıra başındayım. Bir önceki sırada ön yüzdeyken son defa artışımı yaptım. Şimdi arka yüze geçtim. Bu sıradan itibaren kolları bir ters bir düz lastik olarak örerek devam edeceğiz. Bu sırayı birinci sıra olarak sayarak toplam 3 sıra kollarda lastik örüp kolları kesip sonrasında bedene devam edeceğiz. Şimdi ön parçamızı şuradaki artış yerindeki ilmekleri gelene kadar ilk parçamızı örüp şu kısma geliyoruz. Buradan kolları lastiğe çevirip devam ediyoruz. Ön parçamı örüp geldim. Şu an artırma yerindeki 2 ilmeğe geldim. Bu aralardaki 2 ilmeklerin birer tanesini bedene dahil edeceğiz. Birer tanesini kollara dahil edeceğiz. Bütün artış yerlerindeki ilmekler, bu 2 ilmekler aynı şekilde olacak. 2 ilmeğin birincisini kolum için örüyorum. Şimdi buradan itibaren kol için örmeye devam edeceğim. Bir ters bir düz lastik örerek kol ilmeklerimi tamamlayacağım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Sonrasında bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters lastikle kolumda ilerliyorum. Bir sonraki artırma noktasındaki ikişer ilmeğe gelene kadar bir ters bir düz lastik örerek devam ediyorum. Kol parçamdaki ilmekleri lastik olarak örüp yine 2 ilmeğin olduğu kısma geldim. Bu ilmeğin bir tanesini yine kol için öreceğim. En son ters olarak örmüştüm. Bir tane düz ilmek öreceğim. Ve diğer ilmeği de beden için bırakmış olacağım. Arka bedeni yine haroşa olarak örerek tamamlayacağım. Ve diğer kolumu da aynı şekilde bir ters bir düz lastiği çevirerek devam edeceğim arkadaşlar. Arka parçamın ilmeklerini örüp geliyorum. Arka parçamı örüp sonraki kol parçama gelmiş oldum. Yine aradaki 2 ilmeğin bir tanesini beden için, arka beden için örüyorum. Bir tanesini kol için lastiğe çevirerek devam ediyorum. Düz ilmekle başlıyorum. Başlıyorum. Bir düz, bir ters. Pardon.
bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde bu kolumu da tamamlıyorum. Sonraki artırma yerindeki 2 ilmeğin bir tanesini yine kol için örüp yine bir tanesini de beden için örüp devam edeceğim arkadaşlar örgüme. Bu kısma kadar ilerleyip geliyoruz. İkinci kolumu da tamamlayıp sonraki artış noktasına geldim. Buradaki 2 ilmeğin bir tanesini kol için yine örüyorum. En son burada ters ilmek örmüştüm. Düz olarak örüyorum. Kalan bir ilmeği de yine ön beden için haroşa olarak örerek devam ediyorum. Ön parçamı da örüp bu sıramı tamamlıyorum. Ve son ön parçamı da tamamlayarak tekrar ön yüze geldim. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Kollar bu şekilde lastik olarak devam ederek 2 sıra daha öreceğim. Sonraki sırada tekrar ön yüze geldiğimde kol kesim işlemlerini yapacağım. Şu an ilmeklerimizi sadece gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu sırada ve önümüzdeki sırada, bu sırada artık artış yapmayacağız. 21 artışla roba kısmını tamamlamış olduk. Bu sırada iliklerimizi de açacağız. Örgümüzün her iki tarafında ön yüzlerde burada hemen sıra başında 3 ilmek ördükten sonra ilik açacağız ve sıra sonunda da yine sonda 3 ilmek kalacak şekilde ilik çalışması yapacağız. 2 tane düğme kullanacağız yeleğimizde. Bir tanesi dışarıda ön yüzde görünüyor olacak. Bir tanesi de içeride gizli olarak kalacak düğmelerimizin. O yüzden hem bu ön yüzümüzde hem de pardon hem bu ön parçamızda hem de diğer ön parçamızda ikisinde de ilik açma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki 3 ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmek ördükten sonra iliğim için bir tane dolama yapıyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin bu şekilde sağından değil şöyle şu taraftan soldan olacak şekilde ikisini birlikte alıyorum. Burada ilik çalışmamı tamamlamış oluyorum ve devam ediyorum. Ön parçamın ilmeklerini kola kadar haroşa olarak örerek devam ediyorum. Ve ön parçamın ilmeklerini örüp kola devam edeceğim. Bir ters bir düzle koluma devam edeceğim ama unutmadan size parçalarımın ilmek sayılarını da vermek istiyorum. Kola beden ayrımlarımızı yaptıktan sonra ön parçalarımız 47 ilmek, kol parçalarımız 51 ilmek ve arka parçamız 63 ilmek oldu arkadaşlar. Kolları tamamladıktan sonra bedene geçiş yaptığımızda ön ve arka parçaları birleştirirken kol altında çok az daha ilmek artışı yapacağız ve bedenimizi istediğimiz genişliğe getirmiş olacağız. Şimdi ön parçamızı ördük. Kola devam ediyoruz. Bir ters bir düz lastik örmeye devam ediyoruz. Gördüğüm gibi ilmeklerimi ilmek yönüne göre örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde kol parçamı tamamlayıp arka parçaya geçiyorum. Sıra başından ön parçamı ördükten sonra kolum için 51 ilmek bir ters bir düz lastik örüp sonraki parçaya kadar arka parçaya kadar geldim arkadaşlar. Bu arada buradaki lastik çalışmamıza arka yüzde başladık. Bunun da sebebi ön yüzde başlasaydık bu son haroşa dişimizin görüntüsü biraz daha farklı olacaktı. Arka parçada başladığımız zaman daha muntazam bir görüntü elde ediyoruz. Sizler de bu şekilde haroşadan sonra bir ters bir düz ya da iki ters iki düz gibi lastikler uygulayacağınız zaman uygulamaya arka yüzdeyken başlarsanız burada daha muntazam bir görüntü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. 2 sıra örmüş olduk lastiğimizi. Bundan sonraki arka yüzde de yine lastik örüp sonraki düz ön yüze geldiğimizde kesim işlemine başlayacağız. Şimdi arka parçamızı da yine aynı şekilde haroşa olarak devam ediyoruz. Sonraki kol parçamıza geldiğimizde şurada karıştırma yapmayalım arkadaşlar. Şu an ilk ilmekten itibaren 63 ilmek arka parçamız için öreceğiz. Sonraki 51 ilmeğimizi kolumuz için bir ters bir düz lastik olarak öreceğiz ve sonrasında kalan 47 ilmeğimizi ön parçamız için haroşa olarak örüp bitireceğiz. Sıra başında ilik açma işlemi yapmıştık. Sıra sonunda yine aynı şekilde ilik açma işlemi yapacağız. O kısma kadar ilerleyelim. Yani sıramızın sonunda şurada 4 ilmek kalana kadar anlattığım şekilde parçalarımızı örüp bu kısma geliyoruz. Sıramın sonunda 4 ilmek kalana kadar örüp geldim. Şimdi burada da bir ilik açma işlemi yapacağım. Bir tane doluyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte alacağım. Yalnız ilmeklerimi bu şekilde sağ taraftan birlikte almayacağım. Şöyle şişimi şuradan soldan batırarak ilmeklerimi alıyorum. Birlikte örüyorum. İliğimi açmış oluyorum. Böylece iliğimi açtıktan sonra şu kalan 2 ilmeğimi de ördüğümde kenarda 3 ilmek kalmış olacak ilikten sonra. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve böylece ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçiş yapıyoruz. Bu yüzde de yine aynı şekilde örgümüzü öreceğiz. Yani kollarımızı lastik, diğer kalan parçalarımızı haroşa olarak örerek bu sıramızı da tamamlayacağız.
Ön yüze geldiğimizde kollarda kesim işlemini yapıp bedene devam ederek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arka yüzde örgümü tamamlayıp tekrar ön yüze geldim. Bu sırada kol kesimlerini yapacağım. Şimdi ön parçamın ilmeklerini örüyorum. Sıra başından başlıyorum. Şurada kolumun ilk ilmeğine kadar olan ilmeklerimi örüp geliyorum. Ön parçam için 47 ilmek örüp geldim. Şimdi kol ilmeklerimi keseceğim. Bir ters bir düz lastik ördüğümüz için bu lastiğe uygun bir kesme tekniğini kullanarak ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizi örerek keseceğiz ama ters ilmeklerimizi ters örerek, düz ilmeklerimizi düz örerek keseceğiz. Böylelikle daha düzgün bir kesim yapmış olacağız burada. Şimdi bakıyorum, ilk ilmeğim ters. İpimi öne alıp ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında ikinci ilmeğim düz, onu düz olarak örüyorum ve önceki ilmeği bu şekilde diğerinin üzerinden geçiriyorum. Pardon. Sıradaki ilmeğim ters, onu ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp önceki ilmeği sonrakinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düz olarak örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak örüyorum ve önceki ilmeği sonrakinin üzerinden geçirerek ilerliyorum. Bu şekilde kesimlerimizi yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi düz örüp kesiyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüp kesiyoruz. Kesim yaptığımız kısım örgümüzle uyumlu bir şekilde, yani ne çok fazla gevşek ne de çok sıkı olmayacak şekilde kesimimizi tamamlıyoruz. Böyle bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde kesim yaptığımız zaman arkadaşlar. Şimdi arka parçam için olan ilmeklere kadar, şuraya kadar bütün ilmeklerimin kesimini tamamlayıp geliyorum. Kol kesimimi tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü elde etmiş olduk. İç taraftan da bakıldığında şöyle düzgün bir şekilde ilmeklerimizi bu yöntemle kapatmış olduk. Şimdi şişimde kalan son bir ilmeği sol şişime alıyorum. Bu ilmeği arka parçamın ilk ilmeğiyle birlikte şöyle şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bunu da burada yok etmiş oluyorum ve arka parçaya devam ediyorum. Şimdi arka parçamın ilmeklerini öreceğim. Arkam için toplam 63 ilmek örüyorum. 63 ilmeğimi ördükten sonra diğer kolumda da aynı işlemi tekrar ederek kesimini yapıp bitiriyorum. 63 ilmeğimi örüp geldim. Tekrar ikinci kolumdayım şu an. İpimi öne aldım. İlk ilmeğim ters olduğu için onu ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp ikinci ilmeğim düz olduğu için düz olarak örüyorum. Ve ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kesiyorum. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kesiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İkinci kolumu da tamamlayıp geliyorum. İkinci kolumun da kesimini aynı şekilde tamamlayıp geldim. Şişimde kalan son ilmeği yine sol şişime aktarıyorum ve bu ilmeği diğer parçanın ilk ilmeğiyle birlikte bu şekilde örüyorum. Bunu burada yine yok etmiş oluyorum ve ön parçaya geçmiş oluyorum. Ön parçam için 47 ilmek kalmış olması gerekiyor şişimde. Bu 47 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Sıramı tamamladım ve arka yüze geçiş yapıyorum. Arka yüzde ön ve arka bedenleri şimdi şu şekilde olacak. Bu şekilde birleştirmelerini yapacağız. Yalnız birleştirme yaparken bu kol evimizin dar olmaması için ve beden kısmımızın da birazcık daha genişleyebilmesi için biraz artış yapacağız. Birkaç ilmek artış yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi arka yüzde ön parçamı şu kol kesim hizasına kadar, şuraya kadar örüp geliyorum. Arka yüzde kol altı hizasına kadar ön parçamızı örüp geldik. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz ama birleştirme yaparken her iki taraftan birer ilmek artış yaparak ilerleyeceğiz. Artışlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Buradaki kesim yaptığımız son ilmeğin şu iplerini şu şekilde sol şişimizin üzerine alıyoruz ve örüyoruz bu ipleri. Böylece buradaki görüntüyü düzeltmiş oluyoruz. Ön yüzden baktığımızda burada daha muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bir ilmek de bu taraftan çıkaracağız. Yine aynı şekilde burada kesim yaptığımız son ilmeğin şu iplerini buradan alıyoruz. Şişimizin üzerine takıyoruz. Ve bunları böylece birlikte örüyoruz. Ve bu şekilde kolumuzu birleştirip örgümüze devam ediyoruz.
Arka parçamıza geçiş yaptık şu an. Arka parçamızı örüp diğer kolumuza geldiğimizde aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleyip gelelim. Böylece arka yüzde sıramızı tamamladık. Kol altlarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi ön yüze geçiş yapıyoruz. Bu arka yüzde bedenimiz için bir diş haroşa örmüş olduk. Şimdi 2 diş daha haroşa örüp gelelim, farklı bir işlem yapmadan 2 diş daha haroşa örüyoruz. Sonrasında modelin gerektirdiği şekilde devam edeceğiz. Yeleğimin bedeni için 2 diş haroşa örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sıradan itibaren düz örgüyle devam edeceğim. Önümdeki 3 sıra boyunca ön yüzlerde düz, arka yüzde ters örerek ön taraftan baktığımızda 3 sıra düz örgü görüntüsü elde etmiş olacağız. Tamamlayıp geliyoruz. Ön yüzde başlayarak 3 sıra düz örgü ördüm ve şu an örgümün arka yüzüne geldim. Bu sıradan itibaren pirinç örgüyle devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi 3 sıra düzün üzerine 3 sırada pirinç örgü olarak devam ediyoruz. Pirinç örgümüzü ne şekilde yapıyoruz hemen gösterelim. Sıra başından ilk 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3 ilmek kenarda haroşa ördükten sonra pirinç örgüme başlıyorum. Bu modelde pirinç örgümüz için ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak öreceğiz. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi kaydıracağız. Yani düz ördüğümüz ilmeklerimizi ters, ters ördüğümüz ilmeklerimizi düz olarak ördüğümüzde pirinç örgü desenini oluşturmuş olacağız. 3 ilmek kenarda haroşadan sonra önümdeki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonra düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sondaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayarak bir sonraki ön yüze geçiş yapıyorum. Şu an arka yüzde pirinç örgüme başlamış oldum. Bu sırayla birlikte 3 sıra pirinç örgü örerek devam edeceğiz. Arka yüzde bir sıra pirinç örgü ördükten sonra ön yüze geçiyorum ve yine pirinç örgüyle devam ediyorum. Bu şekilde 3 sıraya tamamlayacağız pirinç örgü kısmını. Sıra başındaki 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu sırada önceki sırada düz ördüğümüz ilmekleri ters, ters ördüklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğim düz, onu ters olarak örüyorum. Sonraki ters ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde kaydırmalar yaparak, yani ters ilmeklerimi düz, düz ilmeklerimi düz örerek bu sıramı da tamamlamış olacağım. Bundan sonraki arka yüzü de yine pirinç olarak örüp 3 sıra pirinç ördükten sonra devam edeceğiz. 3 sıra pirinç örüp geldik. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi üzerine 3 sıra düz örgü olarak devam edeceğiz. Tamamlayıp geliyoruz. 3 sıra pirinçten sonra 3 sıra daha düz örgü örerek tamamladım. Böylece bu aradaki kısmı tamamlamış oldum. Şimdi yine 2 sıra 2 diş haroşa örerek devam edeceğim. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi haroşaya çevirerek ilerliyorum. Bu sıradan itibaren 3 sıra haroşa örmüş olacağız. Ön yüzde 2 diş haroşa görüntüsü elde etmiş olacağız. Oraya kadar ilerleyip geliyoruz. 2 diş haroşamızı örerek tamamladık. Aslında şu ana kadar bir motif tamamlamış olduk. Şimdi bu sıradan itibaren şu ana kadar ördüğümüz sıraları tekrar ederek ilerleyeceğiz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Şu kısma dönüş yapmış olacağız. Bu sıradan itibaren öncelikle 3 sıra düz örgü, 3 sıra pirinç ve 3 sıra düz örgü öreceğiz. Üzerine tekrar 2 diş haroşa örüp bitirmiş olacağız ve bir sonraki desene geçiş yapacağız. Tekrar 3 düzle devam edeceğiz. Desenimiz bu şekilde ilerleyerek beden kısmını tamamlayacağız arkadaşlar. Bu kısmı bitirdikten sonra en son yine lastik olarak alt bant kısmında lastiğimizi örüp beden kısmımızı tamamlamış olacağız. Şimdi desenimizi takip ederek ilerliyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar yeleğimizi örüp gidiyoruz. Yeleğimin alt kısmı istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Şuradaki haroşalardan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa motifimi tekrar ederek bu alt kısmı bitirmiş oldum. Şimdi lastik kısmını örüp tamamlayacağım. Kollarımızda lastiğimizi arka yüzde örmeye başlamıştık. Buradaki son haroşa dişin görüntüsünün bozulmaması için lastiğimizi arka yüzde başlamıştık. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüp sıra sonuna kadar ilerleyeceğim.
Arka yüze geçtiğimde kollarda olduğu gibi 3 sıra bir ters bir düz lastik öreceğim ve burada uyguladığım kesme yöntemini kullanarak yeleğimi tamamlayıp geleceğim. Birlikte yapıp geliyoruz. Alt lastiğimizi de örerek yeleğimizi tamamladık. Şimdi sadece geriye düğmelerimizi dikmek kaldı. Düğmelerimizin bir tanesi ön yüzde burada gözükecek. Bu şekilde şuraya dikeceğiz. Bu şekilde ilikleyeceğiz. Bir tanesi de gizli kalacak. Şöyle şurayı hizalayarak şu kısma düğmemizi dikeceğiz. Bu şekilde içte kalacak arkadaşlar. Düğmelerimizi diktikten sonra yeleğimizi hazır hale getirip geliyoruz. Son olarak yeleğimizin düğmelerini de dikip geldik. Düğmelerimizden bir tanesi bu kısımda gizlide kalmış oldu. Bu şekilde çok kullanışlı ve sade, güzel bir model oldu arkadaşlar. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.